Tuba Hanım, söz sizde. Ee, söz sizde. Merakla bekliyoruz açıkçası. Çok güzel bir deneyiminizin olduğunu biliyorum ama öğrencilerimizle de paylaşabilirseniz çok sevinirim, çok mutlu olurum. Çok teşekkür ederim. İlk defa böyle bir şey yapıyorum. Biraz heyecanlı olabilirim. Ama iyi gidecek diye düşünüyorum. Sonuçta yaşadığım bütün hikayeyi paylaşacağım sizinle. Bir kısmı biraz fazla kişisel gelebilir ama yaşadıklarımı paylaşmam doğru olacak diye düşündüm. Önce hazırladığım tekstin dışına çıktım sonrasında. Ee, Ben 92 yılında mezun oldum. Bilkent İşletme'den. Turizm eğitimi almadım. Ee, Hedefim de turizmde çalışmak değildi. Bizim dönemimizde sizin daha annelerinizin bile çok genç olduğu yaşlar e, işletmeden mezun olunca çok uluslu şirketlere girilir. İşte büyük bankalar, ulusal bankalara girilir, uluslararası bankalara girilir. Oralarda kariyer yapılır gibi hedefler vardı. Ben de onları hayal ediyordum. Okul bitti, Kalkan'a geldim. Bu arada Kalkan'dan bağlanıyorum size. Kalkan'ı ne kadarınız tanıyor bilmiyorum. Kalkan Fethiye ile Kaş arasında çok küçük bir kasaba. Ee, Kalkan'a geldim yaz tatili için. Daha tatilin ilk haftasında Kalkan'da bizim bu arada küçük bir otelimiz var. Ben şu anda hala aynı otelde çalışıyorum. O dönem 16 odalı e, minik bir oteldi. Babam telefon etti. Dedi ki otelin müdürü işten ayrılacak. Sen biraz oralarda dur. Müdür geldikten sonra ne yapacaksan yaparsın. Müdür gelmedi. Müdür gelmedi ve ben çalışmaya başladım. 21 yaşındayım. Turizmle ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Hiç öyle bir hevesim olmamış. Ama iş başa düştü. Önce biraz böyle geçici gibiydi. Sonra baktım geçici falan değil. Hani biz baya baya çalışıyoruz. 92 yılını hayal edebilir misiniz bilmiyorum. İnternet yok. Mail yok. Online kanallar yok. Rezervasyonları faksla alıyoruz veya telefonla alıyoruz. Küçük acentalarla çalışıyoruz. Kalkan o dönemde popüler bir destinasyondu. Türklerin çok bilmediği ama yabancıların bildiği bir destinasyondu. Misafirlerimiz her yerden geliyordu. Alman vardı, Hollandalı vardı, İngiliz vardı, İtalyan vardı. Çok sayıda yabancı turist ağırlıyorduk. Sırt çantalılar da geliyordu. Hatta kalacak yer azdı. O dönemler Kalkan'ın her nasılsa popülaritesi artmış. Böyle çok kötü yerlerde kaldığını biliyorduk, duyuyorduk insanları. Biz de birkaç tane küçük acentayla çalışıyorduk. İngiltere bazlı acentalardı bunlar. Bir tanesi de Almanya bazlı. Ve başladık çalışmaya. Benim o dönem ODTÜ'de okuyan iki arkadaşım da hadi yaz çalışması deyip bana katıldılar. Beraber başladık. Sabahın köründe çalışmaya başlıyoruz. Her işe koşuyoruz. Hani servisteyiz. Gerekirse kat temizliğine giriyoruz. Gerekirse mutfağa giriyoruz. Resepsiyondayız. Her şeyi yapıyoruz. Sonra gün bitiyor. Küçük bir barımız vardı terasta. İçki hazırlamayı hiçbirimiz bilmiyoruz. Bir tane kokteyl kitabımız vardı. Misafirlere kokteyl kitabını veriyorduk. Ondan ne isterlerse elimizde o içkiler varsa onları hazırlıyorduk. Gündüz çalışma, gece misafirlerle eğlenme gibiydi. Ee, Üçümüzün de benim de diğer iki arkadaşım da ODTÜ'den iki arkadaşımın da hep böyle mutlulukla hatırladığı bir dönem yaşadık. Bu 3 sene sürdü. Yazları otelde ve ilk yazın sonunda bile ya ben bir dakika uluslararası şirkete girecektim. Procter Gamble'da çalışacaktım. Yurt dışına gidecektim falan gibi bir hayalim kalmadı. Otelde çalışmaktan gayet de mutluydum. Başka bir şeyle ilgili bir plan ortadan kalktı. İlk kış dedim Alman çok geliyor. İngilizcem var ama Almanca öğrenmem lazım. Goethe Enstitüsü'ne başladım. Biraz Almanca öğrendim. İkinci yazı geçirdik. Bu arada çevredeki oteller o dönemde turizm mezunu zaten çok az. Olsa da büyük otellerdedir. Hep alaylı insanlar. Yabancı dilleri nispeten sınırlı. Biz böyle taze bir enerji getirdik. O küçük acentaların ilgisini çektik. Bir anda bizim ciddi ciddi misafirimiz olmaya başladı. O dönem en büyük etkinlik dansöz getirmekti. Türk gecesi yapmaktı. Biz Togo partiler yapıyorduk. O Togo partinin ne olduğunu birazdan fotoğraflarda göstereceğim size. İkinci kış bu sefer Almanya'ya gittim Düsseldorf'a. Otelde tanıştığımız bir ailenin evinde kaldım. Almanca kursuna giderken.
O da çok güzeldi. Sonra 3. kış bu sefer Münih'e gideceğim. Okulda da kalabileceğim falan. Para da kazanmışız yaz dönemi boyunca. Münih'e de gittim ama okula gitmeyi başaramadım. Şöyle oldu. Ailemin bir inşaat şirketi var ve o dönem Doğu Almanya'da inşaat işi yapıyorlar. Bir şantiyemiz var. Babam ve oradaki şantiye şefimiz beni karşıladı havaalanından ve Münih'e okula götürdüler. Ama yol 3,5-4 saat falan gibi bir yol. Yol boyunca bana kış döneminin uzun olduğu, sadece dil okuluyla burada kısa sürede çok fazla bir şey öğrenemeyeceğim, halbuki şantiyede de Almanca dersi alabileceğim, onların da işine yarayabileceğim konusunda bir sürü beyin yıkaması yapıldı. Ben okulun kapısından geri döndüm. Doğu Almanya'da küçücük bir şantiyeye. Başlangıçta bu kısa dönemli bir şey olacaktı. Ona göre plan yapmıştık. Kısa dönem derken işte 3-4 ay Almanya'da kalacaktım. Sonrasında tekrar otele geri dönecektim. Ama yine düşündüğüm, hayal ettiğim ya da planladığım gibi gerçekleşmedi hiçbir şey. Ben şeyde kalıyorum, Doğu Almanya'da kalıyorum. Babam Ankara'ya dönüyor, zaman zaman geliyor. İşte bana bir takım görevler vermiş. O görevlerle ilgili sorular soruyor. 1, 2, 3, üçüncü belki de işte bir şeyler sordu. Onların cevaplarını verdim. Bana verilen sorumluluklar onlardı çünkü. Başka bir şeyler daha sordu. Dedim bilmiyorum. Yani bunlarla ilgili hiçbir fikrim yok. Nasıl yok dedi. Bunların dedi kim yapıyor bunları? Bilmiyorum kimse. Yapılması gerekir mi gerekmez mi? Gerekir. Ve o gün böyle e, hayat boyunca aslında uyguladığım desturdur. Bunların alınır dedi bana. Bunların yapılması gerektiğini biliyor musun? Bunları yapabilecek durumda mısın? O zaman birisinin sana bunu söylemesini bekleme, yap. Bu desturla başladım. Süreç içinde çok fazla sorumluluk aldım ki o yaz Kalkan'daki son yazım oldu. Dediler ki sen şirkette daha çok işe yarıyorsun. Seni şirkete alın. Ve 3 yılda bu sefer 3,5-4 yılda Almanya'da kalmak zorunda kaldım şantiyede. Turizm bitmişti. Türkiye'ye döndüm. 25 sene şirkette çalıştım. İşte finansta, muhasebede, satışta her bölümde çalıştım. Sonrasında nasıl oldu? Bir trafik kazası geçirdim. Bundan yaklaşık 15 sene önce. Çok önemli bir trafik kazasıydı. Yaşınız ilerlemişse bu tarz böyle büyük olaylar sizi bir şeyleri sorgulamaya itiyor. Ben ne yapıyorum? Ne istiyorum? Hakikaten doğru yerde miyim? Diye. Ne istediğinizi bilemiyorsunuz. Şimdi siz ne istediğinize karar verebildiniz mi bilmiyorum ama insanın ne istediğine karar vermesi zordur. Ben şeyden başladım. Teşekkür ederim Hande. Bu kaza kötü bir kazaydı ama hep çok iyi hatırlıyorum bu kazayı. Çünkü şey diye düşünürüm hep. Bazen değil, sürekli sizde doğru yerde olmadığınıza dair sinyaller gelir. Allah bir şeyler gösterir ama siz görmezden gelirsiniz. Bazen sizi biraz daha sıkı sallar kendine gel diye. O kaza benim için öyle bir kazaydı diye düşünüyorum. Ve dedim ki ne istediğimi tamam şimdi bilmiyorum ama ne istemediğimi biliyorum. Önce ben ne istemediğimi, ne istemiyorum onları seçeyim, onları ayıklayayım hayatımda. Ve o kurumsal hayatın içinde, o kargaşanın, o mücadelenin içinde olmak istemediğime karar verdim. Ama bu da bir süreç. Hani hemen yapılabilecek de bir şey yok. Bu arada ama sorumluluklarım neyse onları da en iyi şekilde yapmaya devam ediyorum. Bu otel, işte bu 16 odalı dediğim Kalkan'daki otel duruyordu. Başkaları işletiyordu ve uzun dönem kiralanmıştı. Almanya'dan gelen bir aile kiralamıştı. 10 yıllık gibi 5+5 gibi sözleşmeleri vardı. Ama çalışmıyordu. Kiralarını dahi ödeyemiyorlardı ama bir alternatif de yoktu. Hani birisi gitsin çalışsın orada gibi bir şey yok. Benim içim acıyor orayı gördüğümde. Gitmiyorum gelmiyorum Kalkan'a gibi bir durum var. Sonrasında bu işletmeyi yapan aile dediler ki ya biz bu işi yapamadık, olmadı. Biz sözleşmeyi feshediyoruz. Açıkçası ben üstüne atladım. Dedim ki tamam ben Kalkan'a gideceğim.
Bu şirkette çok tasvip edilen bir durum olmadı. Hani burada çok işe yarıyorsun, orada küçücük bir yer. Hani nedir durum, ne oluyoruz dendi. Bu arada benim kızım şu anda 26 yaşında. O dönemde üniversiteye başlamıştı ve yurt dışında okuyacak. Ben de alabildiğine özgürüm. Dedim hayır, ben gidiyorum. Kalkan'a geldim. Yapılacak çok iş var. Hakikaten her şey çok kötü durumda. Sonuçta hep kiracılarla ilerlemiş. Kiracıların hiçbir otele yatırım yapmamışlar. Ama aileden destek göremedim. Dediler ki madem kazan yap. Hani ne olacaksa olsun ama biz seni burada çalışmanı istiyoruz. Bu tercih senin. O zaman tercihinin arkasında dur. Ve otel tekrar böyle başladı. Otelcilik tecrübem vardı ama benim dönemim bundan 25-28 sene öncesine dayanıyor. Hani o dönemdeki turizmle bu dönemdeki turizmin arasında hiç alakalı hiçbir şey yok. Sistem tamamen değişmiş. Benim gene turizm tecrübem yok sayılır. Dolayısıyla başladı. Çok yoğun bir çalışmayla başladı. Hakikaten otel odasında kalıyorum. Kalacak evim, düzenim değil. Gecesi gündüzü yok. Ama sevdiğim işi yapıyorum dedim. Sevdiğim yerdeyim dedim. Ve yıllar geçti. Hakikaten her şey de iyi gitti. Allah da yardım etti diyorum. Bugüne gelecek olursak Kalkan'da 2 tane otel işletiyoruz ekibimle beraber. Bir tanesi True Blue, diğeri Payava. True Blue'da 34 ünitemiz var. Payava'da 50 odamız var. İki otelin arasında 300 metre gibi mesafe var. İki otelin standartları aynı ama konseptlerini farklı yaptık. True Blue ile ilgili birkaç fotoğraf göstereceğim biraz sonra. True Blue böyle biraz dağınık. İşte burada bir ana bina var. Sonrasında şu daireyi ekleyelim dedik. Buraya katalım dedik falan derken True Blue 34 üniteye büyüdü ama sokakta gibisiniz. Yani bir sokağın parçası böyle mini bir resort gibi ama sınırları olmayan bir resort. Buna karşılık Payava çok eski yani yıkılsın yıkılmasın gibi bir yapıydı. Burası iyi çalışınca orasının renovasyonu ve sıfırdan yapılması için destek alabildim. Dolayısıyla orası daha kompakt bir yapı. Tek bir bina içinde. Ortasında minik bir havuzu var. İki otel olunca bir tanesini yaz kış çalıştıralım, kemik personelimizi orada değerlendirelim diye düşündük. Dolayısıyla Payava yaz kış çalışıyor, Blue sezonluk çalışıyor. Sezonluk derken ilk sezonuna biz başladığımızda, burada çalışmaya başladığımızda 4 ay gibi kısa bir sezon vardı, yaz sezonu vardı. Şu anda sezonu 8 aya çıkarttığımızı söyleyeyim size. Nisan'ın başında başlıyoruz. Kasım'ın 3. haftası gibi bitiriyoruz. Bu sene ekstrem bir durum oldu. Bir Rus film ekibini ağırlıyoruz. Kasım ayı için müthiş bir şey. 3 hafta dediler. 4 haftaya uzayacak gibi gözüküyor. Hayvanın tamamını kapattılar. Odalar yetmedi. True Blue'dan da oda aldılar. Ama biz dedik oteli kapatmıştık. Kapatmaya hazırlanıyorduk. Tamam dedik. Sadece oda servisi veririz size. Ama havuzumuz, barımız kapalı. Restoranımız kapalı. Dolayısıyla hani bu şekilde çalışmaya devam ederiz dedik. Tamam dediler. Onayladılar. Onlar için de başka bir alternatif yok. Şimdi benim hemen karşımda mesela Suud Otel var. Demirören ailesine ait bir otel. Haziran başı açıyorlar, Eylül sonu kapatıyorlar. Yani sadece yoğun olan Temmuz-Ağustos aylarında işte Eylül'ün yarısında çalışıyor gibi otel kapanıyor. Çevredeki birçok otel de öyle. Geçtiğimiz yıl kış döneminde küçük birkaç otel açık kaldı. Payava açık kalıyor. Biz de açık kalalım. Demek ki misafir geliyor, müşteri geliyor dediler. Ama yok. Çünkü biz Payava'yı hala daha zorluyoruz kışın açık tutmak için. Kışın kendini çok götüremiyor. Ama her sene biraz daha iyiye gidiyor. Kalkan Likya yolunun ortasında. Bu döneme kadar Likya yürüyüşçüleri Kalkan'da durmuyorlardı. Ama geçen sene 2 tur operatör demeyeyim, Likya yürüyüşçülerinin grupları var böyle. Onlarla anlaşma yaptık. Bu sene daha da artacak diye düşünüyorum. Ve Kalkan'ı böyle konfor alanı, konfor dinlenme noktası gibi tanımladık. Bu yürüyüşçüler bizim için çok önemli çünkü düşük sezonda geliyorlar. İngilizlerin ya da diğer misafirlerin gelmediği dönemde otel doluluğuna katkı sağlıyorlar. İşte havuza ısıtma taktık, ısıtmalı havuzumuz olsun dedik.
Ama bu sefer elektrik maliyeti çok yükseldi. Güneş enerjisi takviye yapalım, işte o ısıtma maliyetinden kurtaralım dedik. Falan derken Tayvan'ın da kışın çalışması için ve bu dönem, bu geçtiğimiz ay Likya yolu dünyanın en iyi yürüyüş yolu seçildi. Manzaralar, doğanın içindeki hali ve iklim olarak hakikaten çok önemli bir yer. Dedik yürüyüş yoluysa burası bisiklet yolu da olur. Fethiye'de 2 tane bisiklet dostu otel var. Kaş'ta Kalkan'da yok. Ve ilerlediğiniz, yani Antalya'ya doğru ilerlediğiniz yol üstünde de öyle bisiklet dostu oteller yok. Şimdi bisiklet dostu otel olmak için başvurduk. Bisiklet tamir atölyesi, bisiklet yıkama yeri, atölye dediğim değil, küçük bir alan. Onları kuruyoruz. Yürüyüşçüler geliyorsa bisikletçiler de gelsin diye bir çabamız var. Geçen sene motosikletçiler geldi. Potansiyeli çok yüksek ama çaba göstermemiz gerekiyor. Ne yaparız, nasıl yaparız, nasıl çalışıyoruz? Acentalarla çalışmıyoruz aslında. Belki daha fazla çalışmamız lazım ama benim ilk o 92 yılında başladığım turizm tecrübemde o dönem sadece acentalarla çalışılıyordu. Savile Row diye bir İngiliz acentası. Ortakları bir tanesi de Türk, yarı Türk, yarı İngilizdi. Bizi ciddi bir dolandırdı. Bütün bir yaz onların misafirlerini ağırladık. Böyle parça parça paralarımızı ödedi. Ödedim, ödüyorum, ödeyeceğim derken yıl sonu geldi. Ben battım, kusura bakmayın dedi. Paranın büyük bölümünü yaktı. Dolayısıyla ki işte geçtiğimiz yıllarda da gördük. Çok büyük acentalar da batıyorlar. En sağlam çalışma şekli aslında şu anda bizim çalıştığımız Booking, Expedia, işte Trivago, TripAdvisor falan falan ya da Google gibi kanallar üstünden kendi pazarımızı oluşturmak. Bu biraz yavaş oluyor ama sağlam oluyor. Eğer işinizi doğru yaparsanız, ki ben bunu iyi, doğru yaptığınızı düşünüyorum, puanlarınız yükseliyor. Puanlarınız yükselirse öne çıkıyorsunuz. Öne çıkarsanız satışlarınız artıyor. Ve kendi başınıza bulamayacağınız bir sürü ülkeden, ki bu sene bu 45 oldu Turugulu için, 45 ülkeden misafir ağırladık. Yeni Zelanda, Avustralya, Güney Afrika, Hindistan, hani acayip bir yelpaze var. Bu insanlara bir normal sıradan bir acenta ile ulaşma imkanınız yok. Bir dezavantajı var. Kendinizi salma şansınız yok eğer bu otalarla çalışıyorsanız. Her gün sınava giriyorsunuz, okulda olduğunuz. Her gün bir quiz var. Ve bu quizin sonucu bütün aileniz, bütün akrabalarınız, bütün şehre yayılıyor. Böyle bir durum var. Kötü bir şey olursa adamlar çıtır 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 hemen dönüyorlar, yazıyorlar. Dolayısıyla misafir memnuniyeti olmazsa olmaz ve en önemli şey haline geldi. Misafir memnuniyeti dedim. Misafir memnuniyetini nasıl sağlıyoruz'a geçeyim şimdi birazcık. Misafir memnuniyeti için ilk başladığından itibaren dedim ki bir şeyi çok öne çıkartmamız lazım. Kahvaltı. Süreyya'nın lafına çok inanırım. Kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olduğunu diye. O zaman bilim insanları ve sporcuların size gelmesinin nedeni de bu platformlar mı? Evet, bu platformlar. Çünkü çok iyi yorumlar alıyoruz. İnsanlar artık herhangi bir otelde kalmadan önce yorumları okuyorlar. İlla gidip Booking'den rezervasyon yapmak gerekiyor. Öyle bir referans noktası ki Booking'e giriyor. En iyi yorum, yani Booking'e girdiğinde önce ilk çıkan yorumları okuyor. Sonrasında kötü yorumlar nelermiş diye bakıyor. Sonrasında sıradan okuyor. Ve bu bilgiden sonra fiyat araştırmasına geçiyor. Fiyat araştırmasından sonra da rezervasyonunu yapıyor. Ne dedik? En temel noktamız dedik ki True Blue ve kahvaltı. Payaba ve kahvaltı. Kahvaltı çok en iyi kahvaltıyı vereceğiz dedik Kalkan'daki. Kalkan'daki en iyi kahvaltı bence Antalya'daki bölgedeki en iyi kahvaltıya dönüştü. İddialıyım bu konuda. Böyle davranmayacağım. Hakikaten en iyi malzemeleri alıyoruz. Hazır gıda kullanmıyoruz. Katkı maddesi kullanmıyoruz. Margarin kullanmıyoruz. Bulabildiğimiz bütün meyveleri alıyoruz. Meyve yabancılar için çok önemli. Rusların yediği çilek Türkiye'de yeşilken toplanıyor. Yolda sararıyor. Markette kızarıyor. Salatalık gibi bir çilek yiyorlar. Kahvaltıda çilek verdiğimizde adamlar bize diyorlar. Bunu şekere mi batırdınız?
Niye bu kadar şey ve o kadar doğru bir destinasyondayız ki her şeye ulaşabiliyoruz. Dolayısıyla bütün reçelleri kendimiz yapıyoruz. Aldığımız meyvelerden yapıyoruz. Bir gün misafirlerden birisi bu başlarda oluyor. Hani tamam her şey çok iyi ama tatlı bir şey yok mu dedi. Bizde kahvaltıda kek yapmak gibi bir alışkanlığımız yoktu. Aa dedik doğru biz tatlı bir şeyler de yapalım. Ertesi gün elmalı kurabiye yaptık. Sonra cheesecake, brownie falan derken şimdi bir tane şey büfemiz var. Hamur işleri büfemiz var. Hani pişisi, böreği her gün değişen pişi, börek falan gibi. Şimdi 5 yıldızlı otellerde çok zengin büfeler hazırlıyorlar evet. Ama her gün hep aynı şeyler rutin olarak çıkıyor. Bizim o kadar büyük büfe alanımız yok. O kadar büyük bir büfeyi yapacak personelimiz de yok. Ama misafirlerimiz uzun kalıyorlar. Dolayısıyla her sabah geldiklerinde onlara farklı şeyler sunuyoruz. Hani o büfeyi görmekten sıkılmıyorlar. Bugün patatesli börek var, yarın sigara böreği var, öbür gün işte peynirli bir şey var. Poğaçalar, kekler, limonlular her şey her gün değişiyor. Neyse şeyi çok iyi oturttuk. Kahvaltıyı çok iyi oturttuk. Evlerin hanımlar, HK'da çalışan hanımlar spora gitmediler. Onların çok tarzı değil spor. Onlar için de kışın şimdi düzenleyeceğiz. Ya Kapadokya ya Karadeniz neyse böyle küçük 3 günlük 4 günlük bir seyahat programı yapacağız. Hem böyle bir grup etkinliği olacak hem de hakikaten bölgeden çıkmamış bir sürü insan var. Belki de hiçbiri. Dışarıda bir tatil geçirmiş olacaklar. Eşlerinden, çocuklarından, işte domates seralarından uzakta. Başka neden bahsedeceğim? Dedim, bunları da söyledim. Size biraz yelkenden bahsetmek istiyorum. Benim konuyla ilgili değil gibi ama aslında ilgili. En büyük tutkularımdan bir tanesi. 10 yıl bir kadın yelken ekibinde çalıştım. Ekibin kuruluşundan itibaren kurulmasında da hani en önde gidenlerdendim. Yarışlara katılıyorduk bayağı. Bodrum'da 3 haftada bir yelken yarışları oluyordu. Ona gidiyorduk. İstanbul'da yarışa katıldık. İstanbul Boğazı'ndan çıkıp Çeşme'ye inen yarışlara katıldık falan. Ee, Yelkendeki en temel prensip doğayla kavga edemezsiniz. Rüzgarla kavga edemezsiniz. Rüzgara yön veremezsiniz. Rüzgara küsemezsiniz. Hani şartlar sizin istediğiniz gibi gelişmedi diye oyundan çıkıp gidemezsiniz. Ee, Bu hayatın her yönüne uyarlanabilir. Turizmin direkt bence göbeğinde. Ee, Şey gibi değiliz. Hani bir şey ürettik, elimizde hazır bir ürün var. Ne olacak? Bu sezon olmadı. Önümüzdeki sezon satarız diye bir şey yok. Hani o gün oldu. Perishable bir product gibi. Hani elma çürüdü gitti. Bu bizimki her gün çürüyor. O gün satamadığınız o da her gün gidiyor. Ve konjektür devamlı değişiyor. Sizin elinizde olmayan şekilde değişiyor. İşte fırtına çıkıyor, pandemi oluyor. Her şey duruyor. Rüzgar çok iyi gidiyor. 2019. Siz bir şey yapsanız da yapmasanız da misafir akıyor. Ee, Ama mesela pandemide rüzgarın tamamen kaldığı durumda, bu arada pandemiden önceki durum söyleyeyim size, misafirlerimizin %80'i İngilizlerdi. Yani sadece İngiliz pazarına çalışıyoruz. Pandemi çıktı. Seyahat edebilen tek millet Ruslar. Ve Ruslar nereye gidiyorlar? Kemer'e gidiyorlar. Hani kalkan Rusların bildiği, tanıdığı, gidip geldiği bir yer değil. Ama ne oldu? Rusların aşısı BioNTech değildi. Rus aşısını Avrupa kabul etmedi sonraki dönemde de. Dedi ki Ruslar artık vize alamazlar. Bu aşıyla Avrupa'ya giremezler. Ama Türkiye'ye gelebiliyorlar. Hatta Türklerin seyahat edemediği dönemde Ruslar seyahat edebiliyordu. Ben de Ankara'da değilim, Kalkan'dayım ve çalışıyoruz. Oteli açtık. Hani buradaysak açalım dedik. Hani full kadro çalışmıyoruz. Yelkenlerimizi küçülttük. Az bir ekiple çalışıyoruz. Ama çalışıyoruz. Avrupa'ya gidemeyen Ruslar kendilerine daha küçük destinasyonlar aramaya başlamışlar o dönemde. Diğer Ruslarla, otobüslerle kalabalık bütün Rusların içinde seyahat etmek istemiyorlar. Rusların gitmediği küçük yerler arıyorlar ve Kalkan'ı bulup bize mail atanlar oldu. Ya işte ben böyle böyle bir influencer'ım. İşte gelip otelinizin tanıtımını yapmak istiyorum. Kabul eder misiniz? O kadar çok Rus misafir ağırladık ki. Başlangıçta ücretsiz. Sonrasında bunların arkadaşları, sonra arkadaşların arkadaşları derken
Bu sene şunu söyleyeyim. Kalkan'da en fazla Rus misafir ağırlayan otel True Blue ve Kayalı. Ve Rusların şöyle bir iyiliği var. Çok sıcağı sevmiyorlar. Temmuz Ağustos zaten İngilizlerle dolu geçiyor Kalkan. Bunlar Temmuz Ağustos'ta vücutların reaksiyon gösteriyor sıcağa. Havanın daha serin olduğu dönemde geliyorlar. Kasım ayında denize giriyorlar. Sibirya'dan misafirlerimiz var. Yani biz şeyle oturuyoruz, polarla oturuyoruz. O mayo üstüne polar üstünü bağlamış denizde iniyor. Plaj kapalı bu arada. Olsun plajın kapalı olmasını. Ben denize giriyorum diyor yani. Ben ona bir yoga matı veriyorum. Yere sersin yumuşak olsun diye. Bu kadar. Dolayısıyla Rusları çektik. Ve hakikaten çok sadıklar. Birçoğunu İngilizlere tercih ederim. İngilizleri de çok seviyorum tamam ama 14 dakika kalmış. Bayağı çok konuşmuşum. Ee, İngilizlerde şey vardır. Böyle omzunuzda pıt pıt yaparlar. Hani you are a star derler. Sen çok iyi yaptın işini, görevini. Hani hep böyle bir yukarıdan bakış vardı. Ama Ruslar hakikaten böyle içtenlikle sarılıyorlar iyi bir şey yaptığınızda. Dolayısıyla Rusları çok seviyoruz. Peki ne oldu? İngilizler Ruslardan rahatsız olmaya başladı. Ya burası bizim otelimizdi. Niye bu kadar çok Rus var şimdi? Dedik ki Ruslardan vazgeçemeyiz. İngilizlerden hiç vazgeçemeyiz. Biz geçen sene rotayı Avrupa'ya çevirdik. Booking ve online'da Expedia'da Rusya ve İngiltere'ye indirim yapmıyoruz. Onlar zaten geliyorlar. Ama Avrupa'ya özel indirim yapıyoruz. Meta Search'lerde, Facebook'ta, Instagram'da reklamlarımızı daha çok Almanca yapmaya başladık. Ve Avrupa'ya yönlendirdik. Avrupalı turist istiyoruz. Düşündük ki hani Rus, İngiliz, bu arada Alman, işte Hollandalı, ne bileyim Danimarkalı olursa Ruslar göze batmayacak. Hakikaten de öyle oldu. Bu sene dediğim gibi 45 ülkeden misafir ağırladık. Ve bunun 35 millet daha ilk 2 ayda gelmişti Kalkan'a. Böyle bir şey yakaladık. Ee, işte yelkenle özdeşleştirmem bu. Rüzgar değişiyor. Rüzgar değiştiğinizde de sizin yelkeninizi değiştirmeniz gerekiyor. Her rüzgarla, onu söyleyeyim size, az, çok, arkadan, önden her rüzgarla hedefe gidebilirsiniz. Ama yelkenlerinizi ayarlamanız lazım. Daha fazla efor sarf etmeniz lazım. Artı hep tetikte olmanız lazım. Yelkenlerinizi yani hava durumunu hep kontrol edeceksiniz. Hızınızı hep kontrol edeceksiniz. Yelkenlerinizin durumunu kontrol edeceksiniz. Artı bir de trim dediğimiz ince ayar vardır. Hani rüzgarı arkadan alıyorum diye yelkeni açtın. Arkadan full doldurdun gidiyorsun. Ama ana yelkenin üstünde böyle ince şeyler vardır, tüycükler vardır. O tüycüklerin birbirine paralel olması için ince ayarlar da yaparsın. İşte bunlar dinamik fiyatlama dediğimiz fiyatların dönemsel yukarı çekilmesi, boşluklar oldu, çukurlar oldu, misafir gelmiyor ama fiyatı düşürüp şey yapamazsın, erken rezervasyonla aldığın misafiri küstüremezsin. O zaman komisyonu arttırıp Booking'de ve online'da öne çıkıp oradan misafir çekmeye çalışmak. Ya da işte hediyeler eklemek falan falan. Bir sürü ayarı yapmanız lazım. Bu ayarları yapabilmeniz için de hep elinizin, gözünüzün sistemde olması lazım. İstatistik tutmanız lazım. Piyasayı gözlemeniz lazım. Kim nerede ne fiyata satıyor, kaç tane odası var. Bunları da kimse hazırda size söylemiyor. Girip bakmanız gerekiyor Booking'de ne oluyor diye. Ya ve hani insanlarla iyi olmak lazım diyorum ya. Mesela çamaşırcımız bizim en büyük bilgi kaynağımız. Kim ne kadar çamaşır veriyor, kim açık, kim değil, kimin kaç odası var, en iyi bilgiyi çamaşırcıdan alıyoruz gibi bir durum. Yine yelkenden örnek verecek olursam diyorum. Fırtına çıktığında büyük yelkenle yakalanırsanız ya yelkenleriniz yırtılır ki fiziksel de zarar görürsünüz ya da knockdown olursunuz, devrilirsiniz. Suya girersiniz, bütün ekip suya düşer. Fırtınada bu öndeki kocaman yelkeni çıkartıp böyle önüne mendil gibi bir şey koyarsınız. Diyorsun ki hani bu mendilin ne alakası var, ne yapacak bize? Hayır değil, o da stabilitenizi sağlar. Hani bütün elemanlarınızı çıkartamazsınız otelden. Fırtına geldi diye. Hakikaten bir sistem oturtmanız ve o sistemin ilerlemesi lazım. Çok konuştum, her şey sığmıyor. Şeyden de bahsedeyim. Puanlarımız 9.6 Booking'de. Expedia'da
9.9, 10. Şimdi bunları nasıl yakalıyoruz? Bazı otellerde fark ediyorum, check-out sırasında birisi geliyor size zorla bir puan verdirmeye çalışıyor. Ya da sohbet sırasında birisi kendi ismini yorumlarda zikrederseniz çok işime yarar diye böyle bir ajitasyon yapıyor. Bizde bunların hiçbirisi olmuyor. Çünkü kişisel bir şey yok, hedef yok. Ne oluyor? Şimdi Booking'den fazla puan gelirse otelin yoğunluğu artacak. Otelin yoğunluğu artarsa insanlar daha fazla çalışacaklar. Peki daha fazla çalışacaklarsa bundan kendilerinin de fayda sağlanması gerekmiyor mu? Gerekiyor. Dolayısıyla biz Booking ve Expedia ve Google bütün yorumları bir prim sistemine bağladık. Her tam 10 puan için o yıl belirlenen tutarı yıl sonunda ödenmek üzere Tipbox'a koyuyoruz. Bu sene bir tam puan 600 liraydı. 10 tane arka arkaya 10 puan alırsak Booking'den aldık bu sene. Dalya yapmış oluyoruz. Dalya yaptığınızda 50 tane 10 puan yerine geçiyor. 50 çarpı 600 lira Tipbox'a konuyor. Eğer puanınız yükseldiyse 9.5'ten 9.6'ya çıktık geçen sene. Bu 10 puanlar için sisteme konan para kadar bir para daha konuyor. Çünkü 9.5'ten 9.6'ya çıktık. Hani bu çok önemli bir şey. Bu sene 9.6 ile başladık. 9.7 hedefi koymadım. Çünkü 9.6 zaten yeterince iyi. Daha fazla strese ve gerginliğe gerek yok. Sezon başında dedim ki 9.6 ile kapatırsak biz hedefimizi tutmuş olacağız. Dolayısıyla Fitbox'taki o 10 puanların tutarı kadar bir tutar daha ekledik yıl sonu dağıtımına. Ama bunun şeyi de var. Ödülü olduğu gibi cezası da var. 9 ve 8'de puan silinmiyor. Ama 7 ve altında alınırsa puan siliniyor. Bir tane 10 puan gidiyor. 7 ve altındaki her not için. Puan düşerse de aynı şekilde bir miktar 10 puanlık o primlerden geri alıyor. Bu neyi sağladı? Bütün ekip hakikaten tek iş için çalışıyor. Yani şirketin iyiliği, ekibin iyiliği demek. Dolayısıyla hep birlikte çalışıyoruz. Yine yelkenden bir örnek vereceğim. Öğrendikçe, profesyonelleştikçe görev yerleriniz vardır ama hiç bilmeyen birisi havuzlukta çalışır. Tek işi halatları toplamaktır. O arada gelen halatlara birisi takılmasın, halatları saldığınızda boş gitsin diye. O da bir şeyini yerini doğru yapmazsa yelken açılmayabilir. Birisi paldır küldür düşebilir. Şimdi otelde de aynı şekilde. Bence önemsiz hiçbir görev yok. Meydancıda, katçıda, servisteki elemanda, ön büroda aynı derecede önemli. Hani hiçbirinizin ya bu kişinin işi önemli değildir, önemsizdir, hani o kim ki falan gibi deme şansımız yok. Hakikaten hep beraber çalışırsak, kazanırsak kazanıyoruz, kazanamazsak hep birlikte kaybediyoruz gibi düşünmek lazım. Dolayısıyla ekip ruhunu hep bir arada tutmak lazım. Ben böyle katı hiyerarşilerden yana değilim. Hep yatayda, hep beraber çalışmaktan yanayım. Kaç dakikam kalmış? 6 dakika. Peki, bir de şeyi anlatayım size. Zorluklardan bahsediyoruz. Zorluklar geçen ay çok deli bir yağmur yağdı. Hiç yağmur yağmadı. Deli bir yağmur yağdı. Kaşla göz arasında hani nasıl olduğunu anlamadık. Ekibin bir kısmı havuz kenarını topluyor. Minderler toplanıyor. İşte bilgisayarda şu bu falan kaldırılıyor. Resepsiyonda ben varım. Ben varım ve resepsiyondaki arkadaşım Rafi var. Burada önümüzdeki otel rogarların bir tanesini kapattı, böyle bir saçma bir şey yaptı. Sonrasında da şunu yaşamaya başladık. Eğer belediye rogarların içini temizlemezse ve sokaklarda çöp varsa bizim burası 10 dakika içinde ön kısım belimize kadar suyla doluyor ve 2 odamıza artı havuz dairesine su giriyor. Yağmur böyle yağıyor, çocuklar şeyi tutuyorlar falan. Rafi'yle biz dedik, rogarlar dedik ne olacak? Ondan sonra Rafi ben gideyim dedi. Sonuçta resepsiyondaki arkadaşımın da görevi değil rogar kapaklarını açmak. Hani sen git aç mı yapacağım? Ya da bir kişi bir rogar kapağı açar, işte 2 kişi 3 rogar kapağı açar. Ben de ayakkabılarımı çıkarttım, beraber suyun içine girdik. İşte bunun resmini göstersen bari. Deniz bunu nasıl paylaşıyoruz?
Bana gösterir misin? Hiçbir resim göster. Bir sürü resim hazırlamıştım. Onları gösteremedim. Şunu göstereceğim sadece. Tuğba Hanım, ikinci oturumumuz var. Rahat olun. İkinci oturumumuzda zaten karşılıklı soru cevap çok olacak. Biz sizin hikayenizi dinlemek için şu an buradayız. Tamam. Ama bu fotoğrafı misafirlerimizden bir tanesi çekmiş. Kant şehir dedi. O zaman sonrasında paylaşayım. Bir saniyenizi alacağım. Çok özür dilerim. Neyse sonra paylaşayım. Soru cevap kısmında paylaşayım. Olur. Deniz. Tamam, vazgeçtim. Parmağını girersen şifreni isteyecek. Neyse bunu sonrasında yapalım. Şifreni girersen olmuştu. Tamam, boş ver. Neyse beraber girdik. O rogardan kapakları çektik. Ertesi gün her yer çamur içinde ama öyle böyle bir çamur değil. Sabah erken mesaiye başladık. İzinler iptal oldu. Her yeri yıkıyoruz ama hani insanlar o çamurun içine girdiler. Ama inanır mısınız kimseden odasına çamur giren misafir hariç şey almadık. Kötü bir geri dönüş almadık. Çünkü adamlar hepimizin çabasını gördü. Yani insanları mutlu etmek zor mu? Bence değil. Kolay aslında. Yeter ki sizin çabanızı ve içten iyi niyetinizi görsünler. Misafirlerden bir tanesi şey dedi. Ben dedi utandım dedi. Hani siz kadın halinize girdiniz. Suyun içinden şeyleri çıkarttınız, demirleri çıkarttınız. Ben hiçbir şey yapamadım diye dedi. Dolayısıyla hani etraf kirliydi, çamur olmuştu. Adamın odasına çamur girdi. Hani mutsuzlar mı? Bir sıkı, yani tabii ki günlerinden o kıymetli tatil günlerinden bir tanesini kaybettiler. Ama biz hiç sorun yaşamadık. Zorluklar olmuyor mu? Oluyor. O çamurla uğraştığımız gün misafirlerden bir tanesi aradı. Ağaçlardan birinin dalı manzarasını kapatıyormuş, deniz manzarasını. Bunu kesebilir misiniz dedi. Dedim tabii, çamur biter bitmez ilk işimiz o olacak. Kızdık mı? Kızmadık. Çünkü hakikaten herkesin farklı beklentileri var. Herkes farklı ruh haliyle geliyor. Ama en büyük şansımız hakikaten mutlu olmak için hazır bir kitle var karşınızda. Ticaretin hiçbir alanında mutlu olmaya hazır bu insanlarla iletişimde olmazsınız. Sizin biraz çaba göstermeniz böyle bir dönen mutluluk topu haline geliyor ve ben çok inanıyorum mutluluk bulaşıcı. Süremiz de bitti. Sonrasında sorular alacağım. Tuğba Hanım, şöyle yapalım. Nasıl? Bir 15 dakika aramız var. True Blue ve Payava. Bunlar iki otelimizin logoları. Bu 92'de bahsettiğim Toga Parti. Hani insanlar dansöz oynatırken biz ne yapıyoruz dediğim. Şimdi de yapacağım ama çarşaflara kıyamıyorum. İnsanlar mayanın üstüne çarşaf giyiyordu. Değişik punchlar hazırlıyorduk. İçine her türlü alkolü boca ettiğimiz. Sonunda havuzda bitiyordu partiler. İtalyanlar çok yaratıcıydı bu giyim konusunda. Burası True Blue havuz alanı. Burası Payava. Kompakt dediğim hani asansörlü, işte ortasında havuzu var. Her şeyin daha kolay yönetildiği bir bina. Bu yelkende bahsettiğim. Bu şurada ortadaki benim. Bu broş yemek üzere olduğumuz bir an. Yelkeni boşlamakta gecikmişiz. Hani çok havalı gözüküyor ama çok zor bir pozisyon. Bu mücadelenin alanı. Hani bir sürü otel, bir sürü rüzgar, ilerliyorsunuz. Kimse kimseye zarar vermeden kendi yolunda gitmeye çalışıyor. Bunu yapmak çok zor Tuğba Hanım. Nasıl yapıyorsunuz yani? Zor ama işte zor keyifli oluyor zaten. Zoru başardığınızda keyifli oluyor. Küçük otel de öyle. Çok iş yapıyorsunuz. Yani çok şeyle ilgilenmeniz lazım. Çok şeyi araştırmanız lazım ama dönüp baktığınızda bunu biz yaptık diyorsunuz. Keyifli olan o. Yani şeyin küçücük bir parçasında değilsiniz. Bütününü görüyorsunuz. Devam ediyorum. Bu bahsettiğim kahvaltılar. Çiçeklerimiz eksik olmuyor. İşte kiviler, ejderler, cheesecake'ler falan falan. Böyle her seferinde her şeyine özen göstererek hazırlanıyor kahvaltım. Bundan bahsedemedim. Online acentalar sizin düşük fiyatla kendi sitenizden satış yapmanızı sevmiyor. Eğer %5'in altında üstünde fiyat farkı olursa sizin görünürlüğünüzü azaltıyor. Online ve Booking ve Expedia temel olarak. Dolayısıyla fiyat ayarlamanızı ona göre yapmanız lazım. Biz %3 fiyat farkı koyuyoruz. Yani %3 fiyat avantajı OTA'lerde mi oluyor? Online OTA'lerde. Ama %3 yeterli değil. Yani %15 ile 30'a çıkan bir komisyon farkı var.
Sadece %3 vermek avantajlı değil ama %3'ü gösteriyoruz. Sonra sayfaya girdiğinde adam promo kod görüyor. O da bu şeylerle ilgili indirim ticketlarıyla ilgili bir dizi vardı. Oradan aklımıza geldi. İndirim kuponunu görüyor. İndirim kodunun şeye girince, sisteme girince fiyat bir anda %10 düşmüş oluyor. Bu web sitenizde mi oluyor yoksa? Web sitemizde oluyor. Sitemizde oluyor. Okay. Yani %3 ile web sitemize çekiyoruz. Kupon kodunu gösterip ya da şeyde de kullanıyoruz bunu. TripAdvisor'da da kullanıyoruz. Anladım. Yani şöyle mi algılamamız lazım? 100 euro bir fiyatınız var diyelim ki. Hı hı. Bu fiyat sizin OTA'lerinizde 100. 97 web sitesinde. Web sitesinde evet. 97 web sitesinde 97'yi gördü. Web sitesine girdi. Kupon kodunu görüyor. Kupon kodunu gördü. 100 olan fiyat OTA'da şey olan 100 olan fiyat bizim kendi sitemizde 92'ye düşüyor. Anladım. Bir hafta konaklama yapacağım derse free one way transport diyoruz. Onu da ekliyoruz. Bu arada mesela Booking'de rezervasyon yapan birisi ya diyor ilk konfirmasyon letteri şey diyoruz. Transferle ilgileniyorsanız bize bilgi verin diyoruz. Transferle ilgileniyorsa mail atıyor diyor. Mesaj atıyor diyor ki böyle böyle transfer hakkında fiyat alabilir miyim? Biz adamın telefon numarası var bize. WhatsApp'tan yazıyoruz. Ya direkt transferle rezervasyonlar için transfer hediyemiz var. İsterseniz ondan yararlanalım sizi diyoruz. Direkt rezervasyona çekiyoruz. Peki Booking.com'da komisyon oranınız tahmin ediyorum 20'lerdedir. Belki daha fazladır. 20'de 25-30 verdiğimiz zamanlar bile oluyor. Genius yapmadık. Genius'a girersen seni Genius'a çekmek için devamlı bir çaba içinde fiyatını direkt %10 düşürmen lazım. Hı hı. Ben o fiyatı %10 düşürmek yerine dönemsel olarak artı komisyon veriyorum. Çukurların olduğu yerlerde komisyon oranımı %25'e 28'e çıkartıyorum. 2 günlük çukurda önce beni göstersin diye. Dolayısıyla alıyorum. Yani direkt herkese %10 Genius indirimi verip %10 düşürmektense bunu yapıyorum. Ya öyle bir savaş var ki Booking'de de Expedia'da da sen kendini satama diye bir sürü formül üretiyorlar. Diyorlar ki mobil indirimi yap %10. Artık %50'den fazlası rezervasyonların mobilden dönüyor. Mobil indirimi verirsen ön sırada çıkıyorsun. Ama biz mobil indirimi verirsek fiyat gene bozulacak. Mobil indirimi için ayrı fiyat planı tanımladık %11'li. %11'li fiyata mobil indirimi verdik. Gene başa baş fiyat geldi ama Booking bizi mobil indirimi verdik zannediyor. Gibi. Şimdi bu yıllara göre satış rakamlarımız, gecelememiz, 2021 işte pandemi, 2100 gece satmışız. Bu sene 5300 geceye çıkmış. Hem ADR'ımız yükseliyor hem gecelememiz yükseliyor. Her yıl %20, 23, 25 artışla ilerledik. Çok iyi. Buna geldim. Bu da sel resmimiz. Anlattığınız resim olay bu. Resim bu. Şu mavili olan benim. Yani beraber olursa oluyor. Yani ben Rafiye tek başına git rogar kapaklarını aç diyemezdim. Ben de çıkarttım ayakkabımı, girdim. Bunu da misafirlerden bir tanesi çekmiş. Hani bizi bu halde gören adam artık demiyor ki ya ortalık çamur. Ya çok yağmur yağdı. Kimse bir şey söylemiyor yani hakikaten. Yanınızdaki Arkadaşım Rafi, resepsiyondaki arkadaşım. Resepsiyonda çalışan. Evet. Meydancı değil yani o da. Resepsiyonist aslında. Yani Resepsiyonist ön aslında. büro görevlisi aslında. Ön büro görevlisi, evet. Ama küçük otelde hem yönetici olarak sizin hem de personelinizin ben sadece bu işi yaparım gibi bir şeyi yok. Çünkü her departman için ayrı eleman, ayrı departman sorumlusu belirleyemezsiniz. Ama diyorum ki hani çeşitlilik de iyi bir şey insanın hayatında. Sadece bir vidayı sıkmak ne kadar sizi tatmin edecek hayatınız boyunca. Dolayısıyla bütünle ilgilenmek daha keyifli, daha eğlenceli. Tamam biraz daha çok çalışıyoruz, olmadık işler yapıyoruz. Ama yaptık oldu, biz yaptık diyoruz. Evet. Bu da benim son sözüm. Gençler çok küçük kasabalarda çalışmak istemiyorlar. Ben bir ara personel için fuarlara, öğrenci üniversitelerin etkinlikleri oluyor ya onlara katıldım. Küçük bir otele kimse gelmek istemiyor. Herkes büyük otellerin peşinde. Oralarda staj yapmak istiyor. Ama diyorum ki size
büyük şehirde, büyük işlerde, büyük firmalarda çalışanların birçoğu artık böyle 35-40'larında burnout olup ya ben nasıl kapağı sahile atarım derdinde. Halbuki biraz erken sahilde başlarsanız uzmanlaşıyorsunuz ve hakikaten bence ihtiyaç var. Türkiye'de yanlış bir anlayış var. Sanki böyle emekli olunca küçük otelcilik işi yapılırmış gibi. Bir sürü profesyonel emekli olayım, küçük bir otel alayım, onu işleteyim falan diyor. Öyle bir yaşam tarzı yok küçük otelde. Dolayısıyla o insanlar başarılı olamıyorlar ya da çok yoruluyorlar. Zaten yorgun gelmiş, iyice yoruluyor. Hani işler yürümüyor, oteli kime devretsem derdine düşüyor. Ya da kimler var burada? Alaylılar var. Alaylılar işi biliyorlar, evet, ama onların da vizyonu sizin kadar geniş değil. Hani bir turizm okumamış, hakikaten neyin nasıl yapılması gerektiğiyle, hani kulaktan dolma işte süreç içinde öğrendiği bilgi var. Bir tanesi şey dedi bana, hani bu adam otel müdürlüğüne ya da işte işletme de üst seviye bir yöneticiliğe, ya dedi açık büfede dedi tavuğu da yiyoruz dedi, arkasından eti getiriyoruz dedi. Hani böyle bir kafayla turizm olmuyor. Yani bir yere gelemiyorsunuz. Hakikaten vermeyi bileceksiniz. Sonrasında alıyorsunuz. Bu da çok uzun zamanlar almıyor. O yüzden ben gençlere diyorum ki iyi eğitimli, enerjik, işe sahip çıkan, çalışmayı seven kişilerseniz hani bence düşünün. Bir sürü gençten de bu arada şey duyuyorum. Emeklilik hesabı yapıyorlar daha çalışmaya başlamadan. Böyle hayat geçmez. Keyif alacağınız, hakikaten mutlu olduğunuz bir iş seçin ve hep çalışın. Yani çalışmak kötü bir şey değil. Bir de küçük gölün büyük balığı diyor, demişim, evet. Yani bir yerlerde kaybolmaktansa küçük yerlerde sosyal hayatta da iyi yerlerde oluyorsunuz. Hani sevilen, takdir gören, işte sözüne saygı gösterilen insanlar oluyorsunuz. Hani büyük şehirde herkes zaten öyle. Şimdi sorulara geçebiliriz. Evet, benim çok sorum var tabii ama ben sorularımı sonraya bırakacağım zamanımız kalırsa diye. Şu an 38 katılımcı var. Hatta e, şu an 38 katılımcımız var. Denizci bana yardım eder misin? Şu şeyi kapatayım. Soruları göremedim şimdi. Bunu kapatacağız. Bak şey dedik. Okey. Soruları nereden göreceğim? Sorular da buradan çıkacak herhalde. Evet. Tamam. Hazırım. Soru sormak isteyen arkadaşlarımız söz alabilir. İstediğiniz gibi. Damla. Merhabalar Tuğba Hanım. Merhaba Damlacığım. Öncelikle çok teşekkürler değerli geçmişinizden bahsettiğiniz için. Sesim geliyor mu bu arada? Geliyor. Çok net duyuyorum. Başında kaçırmış olabilirim. Ne kadar süredir? Yani ikinci en son geldiğinizde... İkinci etap 9 sene. Tamam. Yani süper. Şimdi şöyle çok güzel bir butik otel olduğunuz için çok güzel sürekli gelen misafirleriniz var ya. Bu Türkiye'nin ekonomik ve enflasyonel durumlarında şöyle bir sorunlar yaşadınız mı? Yani geçen sene işte bu fiyattı. İşte neden bu gittikçe artıyor ya da vesaire. Aslında normalde misafirler işte revenue management her otelde tabii ki var. Sürekli fiyatlar değişebiliyor. Sezona göre de değişebiliyor ama hiç böyle bir şeyle karşılaştınız mı ve bunu nasıl yönettiniz? Aslında yani enflasyon sadece bizim ülkemizde değil, yurt dışında da var. Hani biz euro bazında fiyatlarımızı arttırıyoruz ama onların ülkesinde de işte pound bazında bir şeylerin fiyatı artıyor. Domatesin fiyatı artıyor, ulaşım acayip artıyor. Çok böyle fahiş yükseltmezseniz fiyatınızı tepki almıyorsunuz. Bir de erken rezervasyonda indirim yapıyoruz. Sadık müşterilerimiz, bizim kendi yıllardır gelen misafirlerimiz biliyorlar ki artık erken rezervasyon yaparlarsa daha avantajlı yapabilecekler fiyatları. Öncesinde mesela son dakika yapmış ya da işte bir ay kala yapmış. Şimdi daha erken yapıp benzer fiyatları yakalayabiliyor. Otel doluluğu artıyor ve biz hep yeni bir şeyler katıyoruz. Onun da farkındalar. Mesela bu sene deneyimle ilgili bir şey kattık. Otel misafirlerine işte ücretsiz yoga dersi verdik pazar günleri.
7 senedir gelen bir misafir Patara'ya gitmemiş. Patara hani dünyanın en güzel kumsallarından bir tanesi. Sadece 8 kilometre mesafede gitmemiş. Dedik ki bu böyle olmayacak. Transfer firmasıyla anlaştık. O da çok uygun bir fiyat yaptı bize. Gün batımı pikniği diye bir şey ayarladık. Her çarşamba gün batımı pikniğine götürüyoruz. Oradaki restoran çok kötü olduğu için buradan kahvaltılık işte poğaçaydı, kekti, meyveydi ayarlıyoruz. Bizim personelden arkadaşlarımız katılıyor. Onlar sunumu yapıyorlar. Ama sonrasında hep beraber eğleniyorlar. Yani servis elemanlarıyla denize giriyorlar, top oynuyorlar falan. İşte Kaş piknik, Kaş pazar ve Kaş gezisi ekledik. Hani şeyin farkında gelenler, sürekli gelenler. Devamlı yeni bir şey katmaya çalışıyoruz. Yani bizim çabamızı ve geliştirmeye çalıştığımızı gördükçe onlar da ödedikleri tutarın artıyor olmasından şikayetçi değiller. Çünkü enflasyon her yerde var. Sadece bizde değil. Bir tek sıkıntımız restoranlarda fahiş fiyatlar var. Yani kontrolsüz bir çalışma şeyleri var, fiyatlama sistemleri var. O çok yoruyor. Taksiciler çok yoruyor. Taksiciler inanılmaz iğrenç. Hani adam bir gün içinde 4 sefer taksiye binse her seferinde farklı fiyat veriyor. Onunla mücadele ettik bu sene. Jandarmaya kadar götürdük o işi. Böyle fiyat Trublu ve Payava özel fiyat planları çıkarttık. Buradan şu noktaya şu fiyat, buradan bu noktaya bu fiyat ve bunu misafirlere veriyoruz. Taksi şoförlerinin elinde var. Yanlış fiyat alınmasın diye. Yanlış fiyat alınıp da şikayet ediyoruz gibi. Şeyi fark ederlerse, hani sizin niyetinizi ve çabanızı fark ederlerse kimse ya bunun fiyatı şuydu, niye bu oldu demiyor. Süper, çok teşekkürler. Rica ederim. Bu arada teşekkür ederim ekranın açık olduğu için. Sana bakarak konuşmak keyifliydi. Merhaba Hüseyin. Merhabalar, benim de bir sorum olacaktı. Tabii ki. Şimdi butik otel olduğunuz için çok devamlı gelen müşteriniz oluyor. Mesela yüksek sezonda yani otelin dolu olduğu zamanlarda bu misafirleriniz geldiği zaman nasıl bir çözüm üretiyorsunuz? Tabii öyle bir şey varsa. Doluysak yerimiz yoksa yerimiz yok. Yapacak bir şey yok. Ama şöyle de oldu. Hani mesela bu bahsettim bir önceki konuşmada. Şeker komasına giren kız ve annesi. Onlar böyle ayrı ayrı ve sık sık gelmeye başlamışlardı. O dönemler tabii ilk dönemler otelin boş olduğu dönemler. Ne zaman gelseler yer var ama artık yer yok. Dedim ki yani pes niye hiç aramadın? Kapıda almış çantasını gelmiş. Villa da var. Kiraladığımız bir villa var. Onu da otelin içine dahil ettik. Villadaki odanın bir tanesini verdik. Onu kullan, gerisini kullanma, kal burada dedik. Çok yakın misafirlerimiz varsa böyle iyilikler yapabiliyoruz. Ama insanlar da artık şeyi öğrendiler yani erken rezervasyon. Bu sene yani şu anda mesela bu senenin 2025 yılının %25'i kadar erken rezervasyon almış durumdayız şu anda. Yani üretkenliğinizin %25'ini erken rezervasyon olarak mı alıyorsunuz Tuba Hanım? Yani bu sene zaten geçen yıla göre daha fazla şey yaptık dedim ya. Ne kadardı? Yazmıştım ben. Birazcık hissetmişsinizdir arkadaşlar. Tuğba Hanım finans kökenli. Tam rakamları söylemek. Geçen sene 4150 geceymiş. Bu sene 5300 gece yaptık. 5300'ün %25'i kadar erken rezervasyonumuz var şu anda. Önümüzdeki yıl için, 2026 için. Wow, süper. Evet, yani Bizim yok arkadaşlar. Gerçek söylüyorum. Bizim bu oranda yok yani. yani 1800 gece şu anda rezervasyonum var benim 2026 için. Belki de misafirler çıkmadan rezervasyonu yapıp öyle gidiyorlar. Yapıyorlar, aynen öyle. Bir de şeyi söyleyeyim size. Bunu Amerika'dan gelen bir arkadaşım vardı. Geçen sene değil, belki sene geldi. O zaten Extended Stay onun da çıkmıştı. Mayıs ayında geldi. Otel boş dedi. Ya dedim boş değil otel. Bak işte %20 doluluğumuz var. Kimse daha otelini açmadı. Biz çok güzel çalışıyoruz. Hayır dedi boş dedi. Bu güzel havada dedi. Burada bir sürü insanın olması lazım dedi. Hedefin ne dedi? Dedim hedefim yok. Hani geliyor yapıyorsa. Olur mu dedi. Hani Mayıs hedefin ne? Nisan hedefin ne? Bütün bu hedefleri koy önüne. Bu hedefleri gerçekleştirmek için ay farklı yöntemler. O da böyle Amerika'da ciddi iyi bir yöneticiydi. Hakikaten şu anda her ayın hedefi var. Her ayın geceleme hedefi var, ayın reklam hedefi var, satış hedefi var
Ve bu hedefleri tutuyor mu, tutmuyor mu, neredeyiz, ne yapalım, hep bunları gözetiyoruz. O trim ayarlarını hep yapıyoruz şu anda. Ve hedef koyduğunuzda o hedeflere ulaşmak daha kolay oluyor. Kendi Benim hayatınızla ilgili de yapın derim bunu. Ben benim geç öğrendim, siz daha erken öğrenin. benim bir sorum var. Buyurun. Her sene farklı hizmet ve servis yelpazesini oluşturuyorsunuz anladığımız kadarıyla. Burada sadece otelin bünyesinde değil, aslında kalkanı bir destinasyon olarak görüp destinasyonun üzerinde kurguluyorsunuz Evet. birçok şeyi. Peki böyle ses getirebilecek ya da ses getirecek böyle önemli diyebileceğiniz, işte İngiliz pazarıyla çalışıyorsunuz, Rus pazarıyla çalışıyorsunuz. Buradaki insanların algısını yönetebilecek ve ilgisini çekebilecek böyle toplu etkinlikler yapılabiliyor mu Kalkan'da? Var mı böyle bir platform? Toplu etkinlikler yok. Yani festival tarzı falan gibi bir şeyler mi diyorsunuz? O tarz yok ama kendiliğinden oluşuyor. Biz bu senenin başında işte Türkiye'deki Zara gibi Rusya'daki Line grubu reklam çekimleri için bize geldiler. Bizde kaldılar. Nisan ayı doluluğunu onlarla yakaladık. İşte Rusya'nın Number One FM'i ne misafir ettik. Burada çekimleri vardı. Ücretsiz konakladılar. Otelle ilgili de ciddi şeyler paylaşmışlar. Hani böyle bir şeyler var. İşte bu sene Ruslar hani bu film çekimi için geldiler. 3 hafta dediler, 4 haftaya uzayacak. Bütün oteli kapattılar Kasım ayı. Hani Ruslar hakikaten bizim için önemli bir pazar. İngilizler sevmese de devam edeceğiz onlarla çalışmaya. Ama işte nasıl çeşitlendiririz onun çabası içindeyiz. Ama dediğiniz gibi bir festival şu bu yok. Ama şey yapmamız lazım zaten böyle çok büyük organizasyon değil bizim istediğimiz. Çünkü oda sayımız küçük. Hani bir anda doldur boşalt yapamayız. Bizim sürekli bir şeye ihtiyacımız var. İşte Likya yolu yürüyüşçülerini Likya yolu bisikletçilerine çevirmek. Şimdi bizim teknik arkadaşımız yani internetimizde şunla bununla kameralarla ilgilenen arkadaşımızın bisiklet sevdası varmış. Onunla oturduk ne yapabiliriz diye. O bisiklet rotalarını hazırlamaya başladı. Gidiyor rotayı temizliyor resmen. Video çekiyor. Şimdi o videoları paylaşmaya başlayacağız. Otelin alt kısmında Payava'da küçük bir şey vardı, dükkan vardı. 20 metrekare hiçbir işe yaramayan, kiralayamadığımız bir yer. Orayı bisiklet odası yapıyoruz. Kameralar, kamera diyorum, görseller falan hazırlandı. Bisiklet tamir kitlerini oraya koyuyoruz. Bisikletçileri getireceğiz. Gelecekler yani 3, 5, 8, 10'ar hani bize büyük etkinlik değil küçük şeyler lazım. Büyük otellerde siz çok büyük şeylerin peşindesiniz ama bize yavaş yavaş akması lazım. Böyle bir anda akanı zaten karşılayamıyoruz. Sel oluyor sonra. Peki Kalkan'da yatak kapasitesi kaç biliyor musunuz Tuba Hanım? Otel olarak herhalde 14-15 tane otel var. Ama 8.000 tane villa var. Kalkan villa turizmine daha çok yatkın. Bu bizim için hem iyi hem kötü. Mesela minimum geceleri 7 ile başlıyoruz. 5'e düşürüyoruz. Sonra 3'e düşürüyoruz falan. Ve ince ayarı orada da yapıyoruz. Eğer biz minimum geceyi açmazsak adam villaya gelmeden önceki 8 kişi ya da büyük villalar var bir de. İlk gece 8 odayı kapatıyor. Zaten 30 tane odam var. 8'i kapanmış. 20'si kapanıyor. Bir de villalar beraber girip beraber çıkıyorlar. Ortada böyle bloklar oluyor. Önünü arkası da boş kalıyor. Dolayısıyla hep böyle ince ayar yapıyoruz. Bir yer uzun minimum gece kısıtlarımız var. Açılan yerleri düşürüyoruz falan girip tek tek. Hani siz onu büyük operasyonda hiç yapamazsınız. Hani biz oda bazında minimum gece ayarlaması yapıyoruz. Enteresan. Inventörü yani oda sayısı az olduğu için ve böyle durumlarda tabii bizde de oluyor Tuğba Hanım. Şöyle 450 oda var tabii bizim otelde ama 300 odalık bir grup alırsanız 3 gece konaklıyor. Önü arkası Hoş kalıyor. Evet. çok fena. Anlayabiliyorum yani. Sayılar sadece fark ediyor. Mantık aynı ama. Hı hı. O yüzden onları da yönetme. Şimdi mesela Haziran ayında bir haftamı, 5 günümü full kapattı. Bütün odaları tuttular. Önüne geçemedim. Yani Booking'den alıyor. Booking'i kapatıyorum, Expedia'dan alıyor. Yani şöyle 5 gece konaklamada az konaklama değil ama önü arkası boş kalacak onun. Evet. Fiyatı yükselttim, konaklama süresini uzattım. Olmadı. Yani Haziran'da bir haftam full dolu şu an. Kötü olmuş. Ama yani yaşanıyor tabii bu tarz şeyler. Evet. Peki ben sorularımla devam edeceğim. Var mı sorusu olan arkadaşlar?
Ben ilk önce size hak vermek istiyorum ama benim merak ettiğim birkaç sorum daha var. Okey. Soruyorum. Ee, Departmansal olarak ön büronuz var. Misafir ilişkileri kısmını tahmin ediyorum ön büroyla yönetiyorsunuz. Ön büro yönetim yapıyor. Evet. Evet. Ee, Yiyecek içecek kısmı var. Housekeeping kısmı var. Hı hı. Ortalama sezonda toplam personeliniz kaç oluyor? Bu personellerle ne kadar yönetim becerisiyle çalışabiliyorsunuz? Onu merak ettim. 25 kişi falan oluyoruz herhalde ya da 28'e çıkıyordur maksimumda. 22, 23, 25. Evet, o aradayız. Departman şefi diye bir şey yok. Yani işte şöyle servis var. Servis 6-7 kişi. Servisin şefi var Umut. Katta 6 kişi çalışıyor. Bir kişi de izin günlerin diğerlerinin izin günlerinde geliyor. 7 kişi oluyor ama herkesin bölümü ayrı ve burada resepsiyondan yönetiliyor. Şefi yok. Kat şefi yok. Mutfakta şefimiz var. Onun yardımcısı var. Serviste kahvaltıda operasyonda olan kişi öğlenden sonra mutfağa geçiyor. Mutfağa yardım ediyor. Bu seneye kadar gece resepsiyonumuz bile yoktu. 12'de kapatıyorduk oteli. Yani misafirlere gönderdiğimiz mailler var. Bir de kapıda bir telefon numarası var. Acil durumanda bizi arıyorlardı. Yurt dışında bu çok yaygın. Hani burada da neden olmasın demiştik. O da bir operasyon gideriydi ama bu sene gece resepsiyonuna başladık. Bir de yoğunluk artınca. Bundan sonra gecede devam edeceğiz ama gece resepsiyonistimiz mesela ayrıldı. Servisten bir arkadaşımız gece resepsiyonuna geçti. Bir de multitasking önemli. Hani servisteki öne geçebiliyor. İşte çok sıkıştık mutfaktaki işte bir kattaki arkadaşlarımızdan birinin kocası kaza yaptı. Otel dolu, kat hizmeti vermezseniz olmaz. Mutfaktan birisi kat hizmetlerine geçti. Küçük otelde ben bu işi yapmam, bu sadece benim işim diye bir şey yok. Böyle bir durum var. Evet. Bu arada ben bir şey sorabilir miyim gençlere, size? Şimdi bizim serviste çalışan bir arkadaşımız var. Umut, servis şefi şu anda. Umut 5 sene önce geldiğinde Karadeniz'den, Kastamonu tarafından geldi. Burada turizm rehberliği yapan, kışları da öğretmenlik yapan Yasin Hoca var. Onun öğrencilerinden bir tanesi. Komi olarak geldi. Hatta ilk geldiğinde dedim ki ay çok güzel bir çocuk, sevimli de ama yüzü hiç gülmüyor. Ne yapacağız biz, nasıl çalışacağız Umut'la dedim. Ama Umut hani açıldı, serpildi. Acayip güler yüzlü, acayip çalışkan, pozitif, müthiş bir genç ve bu sene ve geçen sene de servis şefi olarak çalışmaya başladı. Bu sene yaz sonunda ağaçları budarken konuştuk, servisteyken değil. Dedi ki yapacağım, KPSS'ye hazırlanıyorum. KPSS'ye gireceğim. Önümüzdeki senenin planını yapıyoruz. Dedim ne oldu, ne istiyorsun? Valla dedi, ne isteyeyim? Omuzları sıktı. Hani memurluk ne olacağını bilmiyorum. Şimdi başlarda ben üniversite öğrencileri serviste çok çalışıyorlar. Alışıyoruz. Her şey çok iyi gidiyor. Sonra bırakıp gidiyorlar. Çok üzülüyordum. Böyle duayen bir otelci arkadaşım var. Dedi ki işiniz insan. Bu çocuklar çok iyi oldukları için zaten gidecekler. Hani iyi oldukları için sen seviyorsun. İyi oldukları için de basamakları tırmanmaları gerekiyor. Dolayısıyla birisi gidecek, birisi gelecek. Hep birbirinize alışacaksınız. Hani bununla ilgili bir şey düşünme. Şimdi ama onlar hep böyle iyi bir yerlere gidiyorlardı. Şimdi Umut'ta durum biraz daha farklı. Hani biraz böyle çaresizlik içinde böyle bir şey alacak. Yani serviste kalmak değil, daha farklı bir şey yapmak. Ama şimdi Umut'un katma değerini yükseltmemiz lazım. Bunu nasıl yapalım? Serviste çalışıyor ama bizim barımız öyle profesyonel bir bar değil. Hani bar eğitimi mi alması, işte o kahvelerle ilgili eğitimler oluyor. İşte İngilizce eğitimi alması. Bunlar böyle bir sertifika programları olabilir. Hani turizmde kendini daha yukarı çekecek bir eğitim alsın. Biz de buna destek olalım istiyorum. Sizin öneriniz ne olur? Umut'la ilgili. Umut Hocam olacak bir şey. kaç Umut'un? Umut askerliğini de yaptı. 23 yaşında.
Yani oradan gitmek mi İstemiyor. istiyor? Çünkü Buradan deneyim gitmek istemiyor. Burada mutlu. Ama sonuçta burası sezonluk bir otel. Yani turizmde çalışmaktan mutlu. Bizden mutlu. E, Daha iyi bir konum, daha iyi bir maaş olması lazım. Ama bir taraftan ben şeyi de çok tasvip etmiyorum. Umut'u çok seviyorum. Umut şu anda pozisyonuyla ilgili iyi bir maaş alıyor. Ama Umut'u çok seviyorum diye Umut'un maaşını çok yükseltip diğerlerine haksızlık yapamam. Hani Umut'un kendi değerini yükseltmesi lazım daha yüksek maaş almak için. Onu otele ve şirkete daha katkılı birisi haline getirip onun da bundan faydalanmasını sağlamam lazım. Eğer bizde kalmasını istiyorsam. Bunun için ne yapabilirim? Ya da ben burada çalışmaya devam etmez, başka bir yere gider ama sevmediği bir memurluğu yapmaz, iyi bildiği, daha iyi olduğu bir işi yapar. Yorumlarınızı daha sonra da bana gönderebilirsiniz. Zor bir soruysa ben buna epeydir kafa yoruyorum, bir şey bulamadım. Bir de bilmiyorum sertifika programları nelerdir, ne değildir, hangisi daha iyidir, hangisi daha çok işe yarar. Tuğba Hanım, şöyle bir şey rica edebilir miyim? Tabii. Umut diyeceğim izniniz olursa. Umut'la benim numaramı paylaşabilirseniz bir karşılıklı bir konuşmak isterim. Çok sevinirim. Sonrasında yolu nasıl çizeceğiz ona ayrıca bakalım. Ama bir Tamam. Umut'la konuşmakta fayda var. Çünkü söz hakkı Umut'undur bence burada. Umut'la Ben ona alternatifler sunmak istiyorum. Hani şunlar olabilir demek için ama Anladım. o alternatifler konusunda da çok fikir sahibi değilim. Umut'tan eğer bunu dinleyebilirsek Hı hı. ben çok daha mutlu olurum. Benim Biliyorum. numaramı lütfen paylaşın, rica edeceğim. Umut'la ben bizzat görüşmek ve nasıl bir yol çizeceğimizi ayrıca bir konuşuruz beraber. Çok da mutlu olurum bu arada. Tamam. Çok çok sevindim. Teşekkür ederim. Sorusu olan arkadaşlar? Tamla. benim bir sorum daha var. Hı hı. Hani kat şefi yok dediniz ya Tuğba Hanım. Ama mesela inspection'ı kim yapıyor? Yani bütün çalışanlarınıza çok mu güveniyorsunuz yoksa tek tek gidip oda kontrolleri yapıyor musunuz? Nasıl bir süreç oluyor orada? Şimdi inspection'ı ön büroda çalışan arkadaşım yapıyor. Bunu rutin haline getirmiştik. Yani yeni bir arkadaşımız başladı. O da kat şefliğinden başlamıştı. Kat şefliği resepsiyonluk yapmış ve sezon başında geldi. Dedi ki hani bu inspection'ı rutin hale getireceğiz. Bizim katta çalışan arkadaşlarımızın hepsi çok mutsuz oldular. Biz işimizi düzgün yapıyoruz dediler. Sorun çıkarsa dediler tamam yapalım ama birisinin bizim yaptığımız işi kontrol etmesini istemiyoruz dediler. Bu kadar da böyle hani net durdular. Dedim ki tamam ve kızcağıza da Zeynep'e de kötü davrandılar yani kontrol ettiği için onları. Zeynep kendi bilgilerini paylaştı onlarla. Ben de dedim ki risk alıyorum ama herhangi bir şekilde temizlikle ilgili 7,5 alırsak 7,5-6 değil yani hep 10 alıyoruz ama 7,5 alırsak 7,5 alınan ekibin dedim kontrolleri başlayacak. 7,5 alınan ekip olmadı. Bir tek en son Kasım ayında bir tane 7,5 almışız temizlikten. 7,5'da kastı şu Onun Tuğba. üzerinden 7,5 Booking yorumlarında. Booking.com'da farklı facility'ler var. Yani Evet. farklı değerlendirmeler var. İşte value for money, yani ödediğiniz paranın değeri, işte temizlik, diğer alanlar var. Hı hı. Maksimum puan 10. Hı hı. Tuğba Hanım 7,5 dediği şey onun üzerinden 7,5 aslında. Evet. Burada misafirler Booking.com'dan rezervasyon yaptıklarında hak kazanıyorlar biliyorsunuz yorum yapmaya. Orada yorum yaparken farklı facility'leri değerlendiriyor. Yani otel içerisindeki sunulan hizmeti kalem kalemde değerlendirdikleri oluyor. Ve bunu da değerlendirirken de yani oda temizliğiyle yani cleanliness dediğimiz kısımla da 10 üzerinden 7,5'tan bahsediyor Tuğba Hanım. Onu da açıklamış olayım. Evet. Hani 7,5 alırsak dedim başlayacak. Hangi ekipse o ekibin işi o ekibin kontrolü başlayacak. Herkes de alırsa herkesinki başlayacak dedim. İşte almadık yani onunla devam ettik. Ya ekip olunca, kemikleşmiş olunca herkes ne yapacağını, nasıl yapacağını biliyor ve hakikaten bu puanların ve başarının geri dönüşünü herkes paylaşıyor.
Aylık hedefler dedim. Aylık hedefleri tutup tutmadığımızı da ekip takip ediyor. Çünkü ekip eğer gece hedefi tuttu, eğer satış hedefi tuttuysa maaşlarının %10'u 15'e oranında ayrıca prim alıyorlar her ay. Yani çok çalışmanın ödülünü herkes alıyor. Yani çok çalıştık, çok kazandık sadece şirket değil. Eğer onlar çok çalıştıysa, iyi iş yaptıkları için çalışıyor, çok kazanıyoruz değil mi? Hani onlar iyi işlerini iyi yapmasalar puanın bu kadar yüksek olmaz, bu kadar misafir gelmez. O zaman çok çalışmanın karşılığını herkesin alması lazım. Sistem böyle oturtunca da birebir kontrol etmene çok gerek kalmıyor. Ama tabii küçük otelden bahsediyorum. Büyük otellerde bunu böyle yürütemezsiniz. Tuğba Hanım, samimi olarak bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Şimdi siz turizm eğitimi almadınız. Aslında bir işletme eğitimi aldınız. Hı hı. Turizmle aslında e, otelin müdürünün ayrılmasıyla e, başladığınız bir deneyim var. Hı hı. E, Sonrasında 3 yıl gibi bir süreden sonra tahmin ediyorum öyle söylemiştiniz. Sonra geri döndünüz, sonra geri döndünüz. Yani sizi cezbeden ne oldu? Yani neden geri döndünüz? Ya da siz bu 21 yaşında otele geldiğinizde sizi içine alan neydi? Tam olarak neydi? O duygunuzu merak ediyoruz aslında. Neydi? Yani ne sizi geri çağırdı? Tekrar tekrar geri çağırdı. Çok mutluydum. 21 yaşında otelde çalışırken de çok mutlu oldum. Şimdi bu Togo Parti'nin fotoğraflarını ararken buldum. Motosiklet kullanırkenki resmimi buldum. Motosikletçiler gelmişler. Bana motosiklet kullanmayı gösterdiler. Hani bir gün böyle bir 15 dakika motosiklet kullanmışım. İşte Düsseldorf'a gittim. Almanya'daki ailenin yani bizim müşterimiz olan Alman ailenin yanında kaldım. O aileyle sonrasında da görüşmeye başladık. Hani tatil normal bir otelcilik değil aslında, yaz tatili otelciliği. İnsanlar bir sene boyunca bunun hayalini kuruyorlar. Her şeylerini planlıyorlar. Bizim gibi de değil. Yani Türkiye'den birisinin tatile çıkması, biz bir otobüse bineriz, deniz kenarına ulaşırız. Ama onlar için öyle değil. Hakikaten soğuk, güneşsiz bir iklimde bütün bir yıl çalışıp bu bir hafta, 10 gün, 15 günün hayalini kuruyorlar. Buraya geldiklerinde sizin onlara gösterdiğiniz yakınlık ve hizmet onların tatiline o kadar böyle iyi geliyor, onların bütün bir yılına iyi geliyor ki iyi ilişkiler kurmaya başlıyorsunuz. Ve şeye inanıyorum ben, hani öfkeli insanlar, gergin insanlarla bir arada olduğunuzda siz ne kadar kendinizi kapatmaya, o gerginliği içinize almamaya çalışsanız da alıyorsunuz. Yani büyük şehirde yaşadığınızda zaten her tarafınızda bir gerginlik var. Ama burada öyle değil. Yani hakikaten adam mutlu olmaya gelmiş. Yani o kadar basit ve sen var da artıyla başlıyorsun. Sen elinden geleni yaptığında o mutlu oluyor. Mutlu birisine hizmet ediyor olmak, onunla çalışıyor olmak da seni mutlu ediyor. Bu çok özel bir şey. Ya şehir otelinde öyle değildir. Adam bugün gelir o otelde kalır, öbür gün gelir öbür otelde kalır. Ama şeyi düşünün. Hani kaç tane yaz tatiliniz var ailenizde yapabileceğiniz? Çocukların okulları, büyüklerin hastalıkları, işteki problemler. Hani hakikaten bize çok ciddi bir sorumluluk veriyorlar. O sorumluluğu siz doğru bir şekilde yerine getirirseniz de dünyanın her bir yerinden insanlarla çok farklı iletişimlere geçiyorsunuz. Hani şimdi benim Lübnan'da tanıştığım bir hanım var, bu sene tanıştık. Hani müthiş, kadının büyük babası Kayseri'den göçmüş. Kadın İngilizce, Yunanca, Arapça biliyor. Sohbetin ortasında dedi ki, İngilizlerle ilgili kötü bir şey kullandı. Basacaksın Osmanlı tokadını falan gibi bir şey Türkçe söyledi. 30 senedir İngiltere'de yaşıyormuş. Şimdi Lübnan'a dönecek. Dedesinden kalan Türkçeyi biliyor. Yani öyle insanlarla tanışıyorsunuz ki akıl alır gibi değil. Evet. Bilmiyorum, bence bu hani diğer tarafta hani şirkette çalışırken hep bir alver var. Hep bir ticaret, hep bir şey. Herkes bir şey kazanmanın peşinde. Bir şey daha aza alma, bir şey daha çoka satma. İşte finansla uğraşırken işte o rakamlar, hesaplar, planlamalar, hani hep böyle bir kağıt üstünde bir sürü ıvır zıvır. Hani burada dokunduğunuz, hissettiğiniz, yaşadığınız bir şey var. Ama günün sonunda bu otelde de bir ticari amaç güdülüyor tabii ki de. Güdülüyor tabii ki de ama işinizi iyi yani
sonuçta diyorum ya hani rakamları kontrol ediyor olmanız lazım. Enayi gibi de çalışmıyor olmanız lazım. Hani Evet. bunun da bir mantığı olmalı. Bir hizmet veriyorsanız karşılığında almanız lazım. Ama ben hep şeyi düşünüyorum. Yani verdiğiniz bir şeyin karşılığını isterseniz kimse size niye bu kadar demiyor. Olmayan, şimdi ben bir Kalkan'daki bir şey gibi, ne denir, restorancı gibi. Ben şeyimi, restoranımı sadece 3 ay açık tutayım. Bu 3 ayın dışında deli gibi para harcayayım. İşte arabamı her sene değiştireyim. Bilmem nerelerde tatile gideyim. Ama bu 3 ayda da 300 liraya aldığım bir şeyi 2800 liraya satayım gibi bir mantıkla çalışmıyorum. Ben ne yaptım? 4 aylık sezonumu 8 aya uzattım. Dolu olduğum zamanların fiyatını yükselttim. Diğerlerini aşağı çektim. Yani bir sürü işin içine matematiği sokuyorsunuz. Matematik olmadan, kazanmadan olmaz. Yani Hilal Ahmer'e çalışmıyoruz hiçbirimiz. Ama doğru çalışırsanız zaten para da kazanıyorsunuz. Peki sezon Merak ettim. Çok özür dilerim. Konuyla bağlantılı olduğu için bütün çalışanların maaşından sonra bütün işte giderlerden sonra tabii siz sezonluk mu yıllık mı nasıl onu hesaplıyorsunuz bilmiyorum ama kar kalıyor mu elinizde ben onu Kalıyor. Merak etmeyin, kalıyor. %40-45 oranında bir karlılığınız var. bu rakam arkadaşlar, şaka yapmıyorum. Büyük otellerde yok. Yani Ama zaten orada çok kazanıyorsunuz. Cironuz çok yüksek. %40-45 oranı büyük otellerde yok. Böyle bir ya bütün otellerde böyle olduğu anlamına gelmesin. Yani Yani kötü sezonda 30'dur, 35'tir. Bu vergi sonrasından bahsediyorum bir de. Hani iyi de vergi de veriyoruz. Çünkü her şeyiniz kayıtlı zaten. Hani kayıt dışı bir işlem yürümüyor. Pazarcıdan bile fatura alıyorum o yüzden. sorusu olan arkadaşlar, Tuba Hanım, ben bir şey daha sorabilir miyim izniniz Tabii olursa? ki buyurun. Kusura bakmayın eğer zorluyorsak. Lütfen. Estağfurullah. Şimdi personel birazcık iyi bakılması gerekiyor ya, malum hani Hı hı. bundan dolayı. Bu personel için yapmış olduğunuz planlamalarda e, geri bildirimler üzerine mi hareket ediyorsunuz, yoksa siz planlayıp uyguluyor musunuz? Yani aslında şöyle, mesela dediniz ya, işte Kapadokya yaptık vesaire gibi Hı hı. bahsetmiştiniz, hatırlıyorsunuz. Orada mesela çalışan arkadaşlarımız mı Kapadokya'yı istediler, ya da böyle bir şey, ya da siz mi planlayıp onlara davetiye gönderdiniz? Şöyle, ben çok işin içindeyim de herkesle de beraberim. Sohbetlerden bir tanesinde geçen sene 3 tane hanım, kadınlara bir tur yapılmış Yeşilköy'den. Öyle bir tura katılmışlar. Hepsi böyle imrenerek baktı. Aa, hani öyle mi, tura mı gittiniz? Hani bir gece kalmışlar sadece. Hani gitmişler, bir gece kalıp geri gelmişler. Dedim hadi biz de bunu yapalım. Bu kışta biz yapıyor olalım. Hani turları araştıralım. Yeşilköy'den kimler, hangi turlar kalkıyor. Normalde bizim kat personelimiz kışın şeyde çalışıyor, seralarda çalışıyor. Domates merkezi burası. Domates çelikliyorlar, üretiyorlar falan falan. Dolayısıyla yani birisi onlardan gelen taleple aslında yürüyor. Yani spor salonuna gittiklerini, üye olduklarını biliyordum. Dedim ki hani bu gidiyor, bu gidiyor. Dur biz bunu herkese şey yapalım. Kim katılmak istiyorsa katılsın. Daha önce üyeliklerini yapanlara da ödeme yaptık. Hani bunu biz artık başlattık. Ee, Yani onlardan gelen şeyleri değerlendiriyoruz. Ne yapmak istediklerini değerlendiriyoruz. Ama bir takım şeyleri de ben koyuyorum. Şimdi benim hedeflerimin tuttuğunu onlar nereden bilecekler? O rakamlara nereden sahip olacaklar? Ama ben düşünüyorum. Diyorum ki hani hedef tutuyorsa o zaman ben kazanıyorsam onların da kazanıyor olması lazım. Açıkçası böyle çok yüksek maaşlarla başlamak değil, benim hep istediğim şey oldu. Yani başardıysak başardığımızı bölüşelim. Çok yüksekle başlayıp şey yapmak değil. Hani ortalama bir maaşla başlayıp piyasanın biraz üstü belki bir maaşla başlayıp ama kazandıkça bunu paylaşmak. Win-win diyorsunuz. Bilgin. Evet, evet. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Başka ileriki hedefleriniz var mı? Yani büyütmek gibi bunu tabii yer de önemli ama yani
Büyütmekle ilgili hedefi şöyle söyleyeyim. Yani aslında ben çalışmayı seviyorum dedim. Ama ben 54 yaşındayım. Daha ne kadar bu tempoda çalışırım bilmiyorum. Ama şu anda Kalkan'da iyi çalışan küçük otel yok. Hani ben şu anda çıksam desem ki ben şu oteli kiralamak istiyorum. Çok da uygun fiyatlara kar ortaklığı ile kiralayabilirim. Kar ortaklığı da yapmam. Çünkü çok ucuz fiyatlara kiralamaya hazırlar. Şeyi de planlayabilirim. Hani şu kadar harcarız, bu kadar şunu yaparız falan. Hani yeni bir şey oturtabilirim. Ama e, yönetici yok. Hani bu işlerin başına geçecek. Hani ben ne kadar nereye koşabilirim? Hani bizimle beraber yetişsin. Sonra diyeyim ki sen buraya git, sen bu otelin yöneticisi ol diyebileceğin insan yok. Yoksa otel olarak da büyürüm. Hani ben bunu görüyorum. Yani bu sene 4 tane otel, bir tane otel el değiştirdi. Fethiye'den birisi almış. 2 tane oteli alan, kiralayan işletemedi. Bunların hepsi 4 tane, hatta 5 tane oteli Adda Tur diye bir adam işletmeye başladı. Kendisi turcu, otelci değil. Başına koyduğu insanlar lalet tayin insanlar. Bu otellerin hiçbir adam gibi çalışmıyor. Yani eğer şimdi mezun oldunuz, sadece büyük bir otele gireyim, sadece onun bir çekirdek yerinde bir işi öğreneyim demez de daha fazla şey öğreneyim isterseniz bence kısa sürede yetkin birer yönetici olabilirsiniz. Küçük otellerde yönetici olabilirsiniz. Bugünden yarına olacak bir şey değil ama bir süreç içinde bunu yani küçük otellerde bunu daha çabuk sağlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Ve aslında anladığımız kadarıyla yani böyle bir profile de ihtiyacınız var yani günün. Yani benim de ihtiyacım var, herkesin ihtiyacı var aslında. Evet. Var yani ama sabırlı da olmak lazım. Hani geldim bir sene çalıştım ha ben şimdi nereye yöneteyim değil. Hani hakikaten çalışkan olmak lazım, hakikaten meraklı olmak lazım. Sonrasında hani önünün açık olacağına ben eminim. Şimdi hedef olarak diğer otelleri bıraktım, kendi hedefime döneyim. Asyalılar çok gelmeye başladılar Kalkan'a ve çok enteresan. Yani İstanbul, Kapadokya, Pamukkale, Kalkan, Antalya gibi bir rutları var. Hani Kalkan'ı nereden buldunuz, nasıl buldunuz bilmiyorum. Ama gelmeye başladılar. Kaputaş'ı çok fotoğraf için kullanıyorlar. Patarya'yı kullanıyorlar falan. Çok az kalıyorlar. İyi bir pazar değil belki ama düşük sezonda geliyorlar. Dolayısıyla onları çekmek bizim için çok avantajlı. Özellikle Payava özelinde. Ee, Asyalıların dışında Asyalı kadınlar. Zaten kadınlar çok fazla seyahat etmeye başladı. Asyalı kadınlarda da bu ciddi bir yükselen trendmiş. Bizim zaten her iki otelde de kadın misafirimiz çok. Geçen Ekim ayında Erasmus Plus projesi kapsamında bir grup hanımı şey yaptık, ağırladık. Onlar 24 kişiydi. Ama bizim kendimizin de çok kadın misafiri varmış. Kahvaltı alanına bir çıktım, 10 kişiden 8'i kadın. Yani çok kadın var ya. Dur ben bu kadınları bir sayayım dedim. Önüme açtım hotel runner'ı. Ya hakikaten yani 100 kişi 87 tane kadın var. Böyle bir sayı olabilir mi? Hani tamam o Erasmus Plus da bu kadar abartıldı ama çok kadın var. Yani kadınlar artık her yerde çoğalıyorlar. Yani bütün dersler, bütün eğitimler derken şimdi turizm, restoranlar, meyhanelerde bile bir sürü kadın var artık. Şimdi artık seyahatte de tek başına kadınlar çok var. Dolayısıyla benim hedeflerimden bir tanesi Asyalı kadınları buraya getirmek. Hani güvenli, huzurlu tatil daha uzun kalsınlar. Bunun için Red Note'da hesap açtık. Ama Red Note'u kullanmayı öğrenemedim. Kışın inşallah Red Note kullanmayı öğreneceğim. Size de tavsiye ederim. Çok önemli. Yani Facebook ve Instagram kadar önemli Asya pazarı için ama şey çok farklı. Dili ve yapısı çok farklı. Ciddi bir çaba gerektiriyor. Ha bir de bir hedefim daha var. O da yeni trendlerden bir tanesi. İşte tarımı turizme dahil etmek için hani böyle bir sürü lüks çiftliklerde falan turizm yapmaya başladılar. Hani bizim çiftlik açacak halimiz yok ama işte misafirler soruyorlar bu cam seralarda ne yapılıyor? Domates yetiştiriliyor. Domates böyle salkım domatesleri orada kesmek kadar keyifli bir şey yok. Baharda sera gezileri yapacağız. İşte sonbaharda zeytin toplama etkinliği yapacağız. Beraber zeytin kuracağız. Hani doğal bir şeylerin içine girsin. Bir taraftan çevreci bir oteliz. İlk başladığımızdan beri bunu yapıyoruz. Mutfak çöplerini ikiye ayırıyoruz, gıda çöplerini.
Bir kısmı sokak hayvanları için, bir kısmı işte kuzu, keçi, tavuk falan onlar için. Geçen sene hesapladık. 8 traktör az çöp üretmiş. Bu sene geri dönüşümle ilgili işte dönüştürülebilir turizmle ilgili sertifika programının ikincisini aldık. Geldiler. Ben yaptıklarımızı anlattım. Ne yapabiliriz başka? Siz dedi zaten fazla fazla yapıyorsunuz, daha ne yapacaksınız? Ama işte hani daha ne yapalımın çabasındayız. Bu da takdir görüyor. Hani Booking'de, online'da da artık böyle çift yaprak, 3 yaprak olduğunuzda o tarz insanları da çekiyorsunuz. Ve bunlar da hep daha kaliteli misafirler. Hep daha az sorunlu misafirler falan. Ya son 10 dakika kaldı. Ben çok kısa son sorumu soracağım size. Evet. Lojman olanaklarınız nasıl? Çok kısa bahsedebilir misiniz çalışan? 2 yatak odalı evlerimiz var. Yatak odalarında 2'şer kişi kalıyorlar. Salon, mutfak, balkon. Otele 50-100 metre mesafede. 4'er kişinin kaldığı 4 tane evimiz var bu şekilde. Evet arkadaşlar, Tuğba Hanım'a ben izniniz olursa teşekkür edeceğim. Bugün bizimle gerçekten çok değerli zamanlar harcadı. Çok yüksek verimli deneyimlerini iletti bize. Tekrar çok teşekkür ediyorum Tuğba Hanım'a. Ben Ee, teşekkür ederim. Tuğba Hanım'ın mail adresini sizlerle paylaşıyor olacağım. Eğer Lütfen. sonrasında bir şey sormak isterseniz, iletişime geçmek isterseniz Tuğba Hanım'ın mail adresini benden alacaksınız. Ben size ileteceğim. Ben inanın çok mutlu oldum Tuğba Hanım'la beraber olduğumuz için. Çünkü şahsen benim için değerli bir konuşmacıydı. Çok değerli bir dostumuz, arkadaşımız ve aileden birisi. Çok teşekkür ediyorum. Ben gerçekten hani iletişimde kalmaya da gayret ediyorum elimden geldiğince Tuğba Hanım'la. Çünkü onun deneyimleriyle de bir şeylerden böyle cımbızla çekiyorum. Kendim de çekiyorum açık söylemek gerekirse. Teşekkür ederim Tuğba Hanım. Çok sağ olun. Rica ederim. Ben de çok mutlu oldum. Benim için de yani ilk defa böyle bir şey yapıyorum ama çok keyifli oldu. Ve çok da tedirgindim. Nasıl olacak, ne yapacağız, nasıl konuşacağız. Bir sürü notları hazırladım falan. O notlar kaldı orada. Biz aslında tamamıyla sizin yapmış olduğunuz o doğallığı istiyoruz. Yani o deneyimi istiyoruz. O tecrübeyi sizden almak istiyoruz. Onu da çok güzel anlattınız. Gerçekten böyle imrenerek izledim ve dinledim. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Hepiniz bu arada istediğiniz zaman, istediğiniz şekilde bana ulaşabilirsiniz. Hakikaten böyle öğrenirken keyif aldım. Ya bak böyle bir şey varmış burada, boşluk varmış deyip mutlu olduğum şeyler var Booking'de, Expedia'da. Onları alt etmek ayrıca böyle hoşuma gidiyor. Bunları paylaşıp herkesin yapmasından da ayrıca keyif alırım. Hani böyle bir sakın şeyleriniz olursa ne zaman isterseniz bana ulaşabilirsiniz. Buralarda çalışmak isterseniz de ulaşabilirsiniz. Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü 4. sınıf öğrencileriyle bir araya geldik Tuba Hanım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Umarım ilerleyen tarihlerde öğrencilerimizle de tekrar bir araya gelmeye devam edeceğiz. Çünkü çok değerli deneyimleriniz var. Öğrencilere de ışık tuttuğunuzu gerçekten canı gönülden paylaşmak isterim. En kısa zamanda bir araya tekrar gelmek dileğiyle diyeyim ben. Görüşmek üzere. Balkan'a yolunuz düşerse hepinizi ayrı ayrı bekliyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sizi çok seviyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Bay bay. Bay bay.